Herkese merhaba. Geçen günlerde okuduğum bir blog yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum ve blog yazısının içeriğinden birkaç daha okuma yaptım. Bununla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Yeni bir güvenlik zafiyeti veya güvenlik zafiyeti demeyelim, yeni bir aslında güvenlik zafiyetlerine sebep olabilecek bir yöntem diyebiliriz. Şöyle bir makale yayınlandı. Trojan Source Codes şeklinde. ASCII karakterler, bazı özel ASCII karakterler kullanarak bir şekilde kodumuzun içerisinde geliştiriciyi yanıltabilecek bazı yöntemler kullanarak kodun içerisine bir backdoor yerleştirme veya bir şekilde kodun akışında normalde dışarıdan baktığımız zaman kodun aslında beklenenden farklı şekilde çalışmasına sebep olacak bazı yöntemler. Burada şeylerden bahsediyor, yöntemlerden bahsediyor. İşte mesela basit olarak burada bir kod var, işte bir main fonksiyonu var, isAdmin diye bir değişken var, buna false atanmış. İşte burada bir yorum satırı var, if isAdmin, print if you're an admin. Burada normalde ne olmasını bekleriz? Şu if kod bloğu çalışmaz, fakat bunu çalıştırdığımız zaman if kod bloğunun çalıştığını görüyoruz. Burada read paper'a tıklarsanız burada bu yöntemle ilgili, aslında yöntemlerle ilgili, çünkü birden fazla farklı yöntem var. Bununla ilgili bilgi alabilirsiniz, makaleyi okuyabilirsiniz. Ben de zaten bu makale üzerinden gideceğim. Şuraya kaydetmiştim. Evet, kaybolmuş. Şuradan açalım. Evet. Burada mesela en basitinden left right embedding veya isolate karakterleri kullanılarak bir şekilde normalde dosyamızın mesela karakter setinde veya kodlamasında soldan sağa okuma yapılırken işte right to left isolate karakteri kullanılarak, yani bu Unicode karakteri kullanılarak dosyanın bu karakterden sonrasının sağdan sola doğru bir nevi görüntülemesini sağlayarak aslında dışarıdan baktığımız zaman normal bir kodmuş gibi gözükürken aslında kodun akışının çok daha farklı olmasını sağlayabiliyoruz. Ve bu şekilde geliştirici yanılabiliyor, yanıltabiliyoruz demeyelim. Burada metodolojilerden bahsediyor. Şurada bir örnek kod var. Bunun üzerinden vereceğim. Mesela sağ tarafta bir Python 3 kodumuz var. Kodu okuyalım. İşte bir tane bank Alice tanımlanmış. İşte Alice'in bankada 100 lirası var. Bir tane subtract funds diye bir değişkenim var ve bu değişkeni burada çağırıyorum. İçerisine bakıyorum. Üst tarafta bir yorum satırı görüyorum. Stringler içerisine alınmış. Bank account yeri string olarak geliyor. Amount yeri de burada integer olarak geliyor. Buradaki kodumun ne olmasını bekliyorum. İşte Alice'in 100 lira da, bankada 100 lirası var ve işte 50 lirasını düşür şeklinde bir şey bekliyorum. Ben kodu böyle görüyorum ama aslında sol tarafa baktığım zaman kodun aslında şurada right to left isolate Unicode karakterini kullanılarak burada, yani bu karakterden sonrasının ben şu şekilde görüntülenmesini sağlanmış olduğunu görüyorum. Yani aslında kodum, stringler burada ve return burada ediliyor. Dolayısıyla aslında buradaki fonksiyon hiçbir şey yapmıyor. Yani burada return ettiğinden dolayı herhangi bir işlem yapmıyor. Dolayısıyla buradaki Unicode karakteri kullanarak aslında bir işte dışarıdan baktığımız zaman normal gözüküyorken çok bambaşka şekilde çalışmış. Hatta bunun aynısını biz de deneyebiliriz. Bu şekilde right to left isolate karakteri Unicode 2067 olarak geçiyor ve ben de bunu şu şekilde VS kodumuzu açalım. Evet, şurada Vim üzerinden ekleyeceğim bu Unicode karakterini. Aynı kodu ben de buraya aldım. Buraya insert diyorum. Hemen 2067'yi buraya alıyorum. Ve buradaki Unicode karakterine girdiğim zaman otomatik olarak Vim bunu zaten bu şekilde okudu. Yani eklediğim karakter beklediğim şekilde davrandı. Ve bunu kaydediyorum. Tabii VS Code bununla ilgili bir önem almış. Bu şekilde invisible karakterleri bu şekilde gösteriyor. Özellikle normalde bu dosya left to right çalışırken burada right to left olması Unicode bunu anormal bir davranış olarak aldığından dolayı bu şekilde invisible karakterler için bu şekilde bir önlem almış. Bu büyük ihtimalle bu yöntem bir şekilde açıklandıktan sonra veya bununla ilgili yayınlar yapıldıktan sonra yeni bir versiyonla gelmiş olabilir. Fakat ben bunu örneğin Vim üzerinde görüntülediğim zaman bu şekilde alıyorum veya
İşte bu şekilde bir Weaver'dan görüntülediğim zaman bu şekilde alıyorum. Veya işte kendi tarayıcım üzerinden açarsam da bu şekilde yanıltıcı şekilde bunu görebiliyorum. Tabii bunu eğer ki GitHub'a atacak olursak, GitHub da bununla ilgili bir güvenlik önlemi almış ve bu şekilde invisible karakterler olması durumunda bu şekilde bu dosyanın bir bidirectional Unicode karakter bulunduğunu bana söylüyor ve bu karakterleri görmek için buraya basabilirsin diyor. Ve bunu baktığım zaman az önce eklemiş olduğum kodun aslında bu olduğunu fakat fakat bu şekilde görüntülendiğini buradan böyle görebiliyorum. Dolayısıyla GitHub bu konuda zaten bizi uyarıyor. Evet, burada farklı olarak farklı kod örnekleri de var. Bu az önce zaten site üzerinde gördüğümüz kod, isadmin kodu. Ve şurada da mesela bir JavaScript kodu var, node kodumuz. Şurada access level user'a işte access level'a user atamış. Sağ tarafta bakıyorum access level user, access level eşit değilse user'a yani admin olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer user değilse admin'dir diyor. Ben buradaki kodun ne olmasını beklerim. Doğrudan true döneceğinden dolayı yani pardon burada false döneceğinden dolayı normalde bunun çalışmamasını beklerim. Fakat aslında sol tarafta buradaki kodumda ben neyi görüyorum? Şurada eklenilen Unicode karakterleriyle yani bu bidirectional Unicode karakterleriyle bu şekilde aslında buradaki string'in içerisinde bu karakterler ve aynı zamanda şu sağ tarafta gördüğümüz yorum satırı da var. Dolayısıyla bunun true döndüğünü ve şuradaki if kod bloğunun içerisindeki kodumun çalıştığını görebiliyorum. Dolayısıyla bu da bir yanıltıcı durum olabiliyor. Burada diğer diller için verilen örnekleri isterseniz inceleyebilirsiniz ve makaleyi okuyabilirsiniz. Ben blog içerisinde verilen bu JavaScript backdoor'u yani şu verilen Express kodu incelemek istiyorum. Bunu VS Code üzerinden inceleyelim beraber. Evet. Şimdi hemen kodu okuyalım bakalım. Express kullanılmış. İşte child process içerisinden exec komutu alınmış. Sisteme belli ki bir komut gönderilecek. Burada işte Express çalıştırılmış. Network Health endpoint'inden işte get istekleri kabul ediliyor. Ve evet require içerisinde burada gelen parametreler buraya distract edilmiş ve yalnızca timeout değeri buradan alınmış ve timeout yani buradaki timeout değeri belli ki kullanılacak. Check comments diye bir tane değer oluşturulmuş. İşte Google'a pingleri example.com'a da curl isteği gidiyor. Dolayısıyla burada benim işte bir komut dizim var ve bu komut dizileri burada baktığım zaman da bir map fonksiyonundan geçirilip exec'le get isteğinden gelen timeout değişkeni de kullanılarak sisteme gönderilmiş. Hata olmaması durumunda 200, hata olmaması durumunda da failed değeri döndürülmüş. Burada da bir try catch yapısı var. Bu şekilde hata döndürülmüş. Şimdi evet kodu okuduğum zaman gördüğünüz gibi yani herhangi bir durum yok. Şu birazcık kafa karıştı. Timeout'tan sonra virgül var. Evet o da ilginç bir durum. Evet aslında burada bir backdoor yok gibi gözüküyor fakat burada bir problem var. Bu problemde yine bir invisible ASCII kodum, ASCII karakterim, özür dilerim. Evet tam olarak şuradaki aslında karakter bir invisible karakter. Hatta burada da Hangul filler ve şu da hex değeri. Bu karakter aslında bir boşluk gibi gözüküyor ama aslında o bir boşluk değil, özel bir karakter. Ve ben burada aslında recurry içerisinden bunu da buraya distract ediyorum. Yani bu bir nevi A gibi düşünebiliriz bunu. Sanki buraya bir işte buradan gelen işte A değerini buraya distract ediyorum. Ve aynı şey zaten VS Code burada görüntülemeye yardımcı oluyor. Aynı kodu burada da kullanıyorum. Dolayısıyla ben aslında recurry'den gelen bir değeri check comments içerisine ekliyorum ve ekledikten sonra bu da zaten burası içerisinde sisteme gönderilmiş oluyor. Dolayısıyla ben bunu mesela bu backdoor'u kullanmak için ne yapıyorum? Buradaki bu Unicode karakterin URL encode değerini yani şu değeri kullanarak sisteme komut gönderebiliyorum. Hatta işte şurada ben daha önce hazırlamıştım. Bunu böyle kullandığım zaman mesela bir ASR dosyası oluşturalım dediğim zaman buradaki ASR dosyasının oluşmuş olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buradaki
yani aslında dışarıdan baktığım zaman hiçbir şey yokmuş gibi görürken, yani aslında buradaki backdoor görünmeyen bir backdoor. Dolayısıyla aslında geliştirici de kod içerisinde acaba bir hata var mı, bir backdoor var mı ya da bir problem var mı diye bakarken bunu fark etmeyebilir. Ee, Diğer bir örnek de burada. Bu tabii invisible karakter olarak konulmuş. Yani bir boşluk karakteri konulmuş. Tabii bu fark edilmeyebilir ama bir şekilde bunu editör üzerinde kullanacağınız işte extensionlarla veya işte GitHub'a attığınız zaman GitHub zaten bunu gösteriyor. Bir şekilde bu invisible karakterleri visible hale getirebilir veya bir şekilde editörünüzün ya da kullandığınız IDE'nin sizi uyarmasını bir şekilde extensionlar yoluyla sağlayabilirsiniz veya bunlarla ilgili ayarları araştırabilirsiniz. Bir diğer örnek de hemoglif yaklaşımı. Bu yaklaşımda da invisible karakterler yerine bir şekilde kod içerisinde kullandığımız işte bir şekilde operatörler olsun veya bir şekilde syntax'ın kendisine ait karakterler, işte köşeli parantez, parantez, ünlem eşittir gibi karakterleri syntax error vermeyecek şekilde benzer bir ASCII, özür dilerim, Unicode karakteri, ASCII demiş olabilirim deminden beri, Unicode karakteri kullanarak yine bir şekilde geliştirici şaşırtma yoluyla bir böyle de bir yaklaşım var. Örneğin mesela isUserAdmin diye bir tane burada benim fonksiyonum var. Burada işte environment pro'da eşit değilse return true. Yani production'da olmadığı durumda sürekli isUserAdmin true dönsün şeklinde bir değer var. İşte development'da sürekli isUserAdmin'in true dönmesi istenmiş. Şimdi buradaki koda baktığım zaman evet işte AnyProd tamam, eğer development'sa bu development olduğu durumda dolayısıyla sürekli true değeri dönecek. Fakat buradaki problem şu. Buradaki aslında gördüğüm ünlem aslında bir ünlem değil. Alveolar click şeklinde bir Unicode karakterim. Hatta direkt şuradan konsolu açarak bakabiliriz. İşte let's diyorum. E, evet, bunu kopyaladım mı? Sanırım Panon'daymış. Daha öncesinde almıştım galiba. Mesela ABC olarak atarım. Normalde ünleme herhangi bir şekilde direkt ünlem kullanıyorum şu an. Buna ABC atadığım zaman JavaScript direkt syntax error'u verdi. Yani burada ünlem beklemiyordum dedi. Bu da ünlem ama aslında bu ünlem değil. Bu bir Unicode karakteri. Dolayısıyla ben buna bir atama yaptığım zaman yani ben bunu değişken atamalarında kullanabiliyorum. Yani değişkenlerimi isimlendirirken kullanabiliyorum. Dolayısıyla burada environment değerini aslında bir sonuna bu karaktere girdiğim zaman aslında bir nevi environment, ultra environment B gibi bir değere atama yapmış oluyorum. Ve bu atamayı yaptığım zaman da hatta direkt şöyle çalıştırabiliriz bunu. Environment aldım. Dolayısıyla daha sonrasında burada işte AnyProd değerini direkt şuradan mesela production alabiliriz. Buna böyle bir atama yaptığım zaman buradaki değerden production yani string döndürüyor JavaScript. Dolayısıyla buradaki if statement'ın içerisi de bir string barınıyor ve bu da stringlerde bildiğiniz gibi boolean durumlarında true döndürdüğünden dolayı buradaki if code bloğum return true döndürüyor her durumda. Dolayısıyla bu gibi yani hemoglif yaklaşımıyla e, bu şekilde geliştirici yanıltılabiliyor. Benzer bir durum mesela şurada makalede de vardı. Evet, evet göremedim. Daha aşağıdasın. Evet, mesela şurada bir say hello fonksiyonum var. Bir tanesi Latin H ama diğeri de Cyrillic H. Dolayısıyla her ikisi de dışarıdan baktığım zaman hey olarak gözüküyor. Fakat ben işte mesela şu üst taraftaki fonksiyonu farklı bir yere gizliyorum. Ya da şöyle alt taraftaki fonksiyonu farklı bir yere gizliyorum kod içerisinde. Kolay görünmeyen ve sol taraftaki ve pardon üst taraftakini de daha açık bir yerde, kodun daha açık bir yerinde koyuyorum diyelim. Dolayısıyla geliştirici baktığı zaman üst taraftakini görüyor. Ve buradaki main fonksiyona baktığım zaman bunu çağırmış olarak görüyor ama aslında buradaki h'ten dolayı yani h harfinden dolayı alt taraftakini ben çağırıyorum. Dolayısıyla bu şekilde de fonksiyonların isimlerinde de kullanılarak
bir şekilde geliştirici yanıltılabiliyor. Evet, genel olarak makale bu şekilde. Daha fazlasını isterseniz okuyabilirsiniz. Aşağıda da buradaki bu makalenin linkini ve diğer ileri linkleri de paylaşacağım. İsterseniz gidip okuyabilirsiniz. Teşekkür ederim.